Malzemelerimiz bunlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün bu sade ve eski tabakları inanılmaz şıklıkta hem dekoratif hem de günlük gıda tüketimine de uygun kullanacağınız tabaklar haline dönüştüreceğiz. Üstelik oldukça düşük maliyetli. Öncelikle tabağı ıslak mendil yardımıyla temizliyorum. Böyle mavi desenli çiçekli peçetemiz var. O peçeteyi açıyorum ve katlarından ayırıyorum. Evet. Çiçeklerinden parça parça ayırıyorum. Bir çiçek var. İlk o. Onu da buradan ayıracağım. Ve şu kenarları da bunlardan ara ara yerleştireceğim. Şöyle bakayım. Şu yaprakları almayacağım. Dinlendiren bir çalışma. Bu arada dekopaj ile ilgili oynatma listesini açıklamalara ekliyorum. Birbirinden farklı dekopaj çalışmalarını orada bulabilirsiniz. Videoları izlerken beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorum ve abone olarak kanalın el yapımı çalışmalarına destek vermiş olursunuz. Aralara küçük dallardan ekleyeceğim. Dekopaj tutkalı. Yüzeye biraz yayayım şöyle. Tekrar üzerine dekopaj tutkalı döküyorum. Çok dikkatli bir şekilde çalışıyorum. Kurutuyorum. Evet. Tersini çeviriyorum peçetenin. Kalan tutkalı üstüne. Bunu kurutuyorum. Ve yine dekopaj tutkalını aldım. Fırçamla süreceğim yere doğru yayıyorum. Dikkatli bir şekilde yerleştiriyorum. Bastırmadan çok hafif fazla olan tutkalı alıyorum. Evet. Şimdi dekopaj tutkalımdan döküyorum ve ayarladığım yere yapıştırıyorum. Tamam. Evet. Tamam. Orta kısımdan çok hafifçe kenarlara doğru hava kabarcıklarını alıyorum. Ve yine kenarlardaki yapışkan fazlalarını alıyorum. Peçete yardımıyla. Şimdi kurutuyorum. Güzel bir çiçek kompozisyonu oluşturuyoruz şu an. Yaptıkça kendisini göstermeye başladı. Beyazını çıkarırsam yeterli olacak. Şöyle. Evet, sanki burada bir dal varmış da çiçeğin altından o daldan çıkıyormuş izlenimi olsun. Ve bu taraf içinde biraz tutkala ihtiyacım var. Şu fırçada kalan tutkalı buraya koyuyorum. Ortadan kenarlara doğru hava kabarcıklarını alıyorum. Başıma da yine peçeteye geçtim. Evet, kurutuyorum. Yerleştiriyorum.
fazla olan tutkalı şimdi burada sürerek ipucu arkadaşlar, sürekli peçetenin ters yüzünü kullanıyorum. İstediğimiz gibi şekillendirebiliriz. Nasıl seviyorsak öyle. Kurutuyorum. Peçeteye biraz aseton alıyorum. Ve dekopaj çalışmasını tamamladığım için tabağın tüm kenarındaki yapışkan fazlalarını son bir kez kontrol ederek alıyorum. Peçeteleri yüzeye yapıştırma işlemini tamamladım. Beyaz boyanın cam üzerinde net görünmesi için zeminin rengini değiştirdim ve boyama işlemine başlıyorum. Şöyle bir pompon fırça. Pıt pıt, hafif hafif dokunuşlarla boyuyorum. Bu arada şöyle hafif göstereyim. Eski veya çok uzun süre kullanmış olduğunuz objeleri dönüştürmek istiyorsanız kanalımda dönüşümle ilgili yeniden eskileri kullanıma çıkarmak için çalışmalar, düşük bütçeli var. Aşağıdaki açıklamalara videoların linkini bıraktım. Yarım santim kadar kısmı boş bırakacağım. Oraya başka bir uygulamaya geçeceğim. Hemen şöyle göstereyim. Şu kenarlarda yarım santim kadar boşluk bıraktım. Aslında bunu ilk başta bırakmalıydım. Boyaya kaptırınca o kısım da gitti. Sonra orayı ıslak mendil yardımıyla kolayca aldım. Kurutuyorum. Şöyle dokunup kuruduğunu kontrol ediyorum. Fazlasını şurada kontrol ediyorum ve uygulamaya başladım. İkinci kat boyayı da kurutuyorum. Üçüncü katı da kurutuyorum. Yüzey boyaması bitti. Bu aşamada son dokunuşa geçiyoruz. Ve biraz mavi alıyorum. Peçetemin desenine uygun olarak. Siyahtan faydalanacağım ama çok az. Metalik gri, gümüş. Biraz ışıltı iyi olur. Şöyle. Evet. Şimdi istediğim gibi oldu. Fırçayla biraz zor oldu. Sanırım şöyle kolay olacak. Evet. Şimdi oldu. Şimdi ikinci katı devam ediyorum. Atıyorum tekrar. Arka yüzeyden boyayarak kurutuyorum. Kenardaki ilk kat beyaz bitti. Şimdi ikinci kata başladım. Çalışmamızın boyama aşaması tamamlandı. Şöyle göstereyim. Ultimate Glaze Sır Vernik. Su bazlı kalın. Bu dayanıklı olması için, yıkayabilmemiz için kullanacağımız vernik. Daha geniş yassı fırça varsa elinizde onunla da yapabilirsiniz. Şu an bende bu var. 20 günde kemikleşme denir. 20 gün içinde kurumasını bekleyeceğiz ve 21. günden itibaren bunu suda yıkayabiliriz. Bu elde yıkamaya uygun bir tabak oldu. Bu çalışmada peçeteden çiçekleri ve yaprakları çıkararak kendim yeni bir desen oluşturdum. Gerçekten severek yaptığım bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğenilerinizi paylaşırsanız sevinirim.
Yakından göstereyim arkadaşlar. Başlıyorum. İkinci tabak için yine aynı desendeki peçeteyi bu kez taban tüm yüzüne dekopaj sistemiyle uygulayacağım. Şimdi katından ayırıyorum. Buradaki ipucu peçeteyi ters çevirmek. Şöyle göstereyim hemen. Peçetenin iç kısmında deseni görünsün diye ters çeviriyorum. Peçete dekopajını şu yüzeye şöyle yayıyorum. Ve şöyle pıt pıt dokunarak hafif tüm yüzeye peçete tutkalının ulaşmasını sağlıyorum. Peçeteyi tekrar aldım. Şöyle. Genel olarak peçeteyi yerleştirdim. Peçete tutkalını şöyle döktüm üzerine. Yavaş yavaş uygulamaya başladım. Bunu kurumaya bırakıyorum. Yakından göstereyim. Bir tane şöyle bir dondurma çubuğu bile olabilir. Veya törpü, makas. Şöyle kenarlarını alıyorum burada. Evet. Kenarlardan boşluk bırakmak için şöyle çizgi halinde açtım ve bunu kurumaya bırakıyorum. Boya hazırlıyorum. Takım olacağı için öncekiyle aynı şekilde mavi, bir ölçekte gümüş rengi. Kuru bir pompon fırçayla karıştırıyorum. Çok bastırmadan ama hafif de değil, yani orta. Bu aşamada bir ipucu daha gösteriyorum. Peçetenin kenarlarını böyle ayırırken eğer topaklanma olduysa kağıt zımpara yardımıyla kuruduktan sonra bir kat daha boya hazırlıyorum. Boyayı hazırladım. Güzel bir peçete rengine uyumlu ve kurumaya bırakıyorum. Arka yüzeyi boyayacağım. Boyayı topaklanma olmasın diye tekrar süngerle üzerinden gidiyorum. İkinci kat boyayı süreceğim. Ve birazdan burada bir ipucu daha paylaşacağım. Tam boyama aşamasıyla ilgili. Boyarken en az yarım gün kuruması gerekiyor. Vaktiniz yok, yarım gün bekleyemiyorsunuz. Benim gibi birer saat arayla saç kurutma makinesiyle tam 3 kere de kurutma işlemini tekrarladım. İkinci kat boyamız da tamamlandı. İkinci tabak da aynı şekilde gösteriyorum. Bakın hiç pürüz yok. Vernikliyorum. Çalışmayı tamamladım. için yeni bir peçete desenine geçiyorum. Şöyle kalpli ve dokusu çok güzel bir peçete var. Islak mendille siliyorum. Her iki yüzeyini de. Cam yüzeyden görünsün diye böyle ters taraftan yapıp iç kısmını şöyle göstereyim. Böyle bir çalışma yapacağım şimdi. Önce şu şekilde bir kontrol edeyim. Biraz da bu taraftan alayım. Ayırıyorum.
Bir tarafını şöyle tutarak şu taraftan itibaren başlayacağım. Şöyle kenarlarda kalanlar için elimdeki parçalardan faydalanarak onu da tamam. Kenarları nasıl aldığımı tekrar şöyle göstereyim. Küçük küçük hareketlerle kenardaki peçeteyi dışa doğru ittiriyorum. Bu şekilde açtım. Ve kenarları metalik gold rengiyle metalik altın sarısı. Şöyle küçük küçük dokundurarak yine ve tabağımızın arka yüzeyi tamamen kurudu. Kendi tabaklarımızı oluşturuyoruz. Şuradan göstereyim. Camın öncesi ve sonrasını. Şöyle. Ve bu tabağımız içinde Multi Surface beyaz renk boyasını arka yüzeye sürüyorum. Tüm yüzeyi böyle boyuyorum. Kurutma işlemini yarımşar saat ya da birer saat aralarla 3 kez yapacağım. Çünkü aslında yarım gün beklemek gerekiyor. İkinci katı kurutuyorum. Üçüncü tabağımızın da verniğine başlıyorum. Tam 20 gün, 3 hafta kadar kurumaya bırakalım ve ondan sonra kullanıma hazır hale getirelim. Tamamladım. Şöyle göstereyim yakından. Peçetemizi sunum yaparken bir farklılık yaratacaktır bu tabaklar. Değişik modeller, desenler oluşturarak peçetenin üzerinde kendi göz zevkinize göre peçete kendisi kolayca ayrıldı. Abone olarak kanalımı destekleyebilirsiniz. Yeni çalışmalardan haberdar olmak için de bildirim zilini açmanız yeterli olacaktır. Her yeni çalışmada yine bir arada olacağız. Yakından göstereyim arkadaşlar. Kurutuyorum. Peçetemiz kurudu, yüzeye yapıştı. Bu aşamada ikinci temizliği şu nedenden dolayı yapmamız gerekiyor. Dekopaj yaparken kenara taşan dekopaj tutkalları vardı. Ve onları bu kuruma işlemi bittikten sonra temizlemezsek çalışma lekeli görünecektir. İkili takım olarak yapacağımdan
Yine ikisinde, diğerinde metalik sarı kullanmıştım. Yine bunda da aynısına devam edeceğim. İlk şöyle şu kalbin kenarlarına doğru hafif hafif gideceğim. Bakalım. Evet. 2 kat metalik gold altın sarısı rengini boyadım. Akrilik boya. Şimdi kurutuyorum. Sır vernik kullanacağım. Verniğimiz için temiz ve kuru bir fırça kullanıyorum. Yassı. Siz hangi tabağı beğendiniz? Hangisini yapmak istersiniz? Yorumlarda buluşalım. Beğendiyseniz videoyu beğenerek tek kat vernik uyguluyorum. Şöyle göstereyim sevgili arkadaşlarım. Tabağımızın gıda kullanımına uygun olduğunu göstermek için şöyle elde yıkıyorum. Makineye atmıyoruz. Evet arkadaşlar, tabağımız yıkandı. Şöyle göstereyim. Tabağımızı da elde yıkayarak göstereyim hemen şöyle. Şöyle. Sıradan cam tabakları dekoratif tabaklara dönüştürdüm bu çalışmada. Gıda kullanımına uygun olarak. Öncelikle izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğeni, yorum, abone olmayı ve bu tür yenileme çalışmalarında tekrar bir arada olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir dahaki çalışmalarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.